Denizlerin gizemi ahtapotlar. Okyanusun derinliklerinde gizemli bir dünya var. Bu dünyanın en büyüleyici sakinlerinden biri de ahtapot. 8 kollu, 3 kalpli bu yaratıklar, zeka ve gizem sembolü. Ahtapotlar, binlerce yıldır insanları büyülüyor. Mitler ve efsanelerde yer alıyorlar. Bugün bile, bilim insanları bu canlıların sırlarını çözmeye çalışıyor. Ahtapotlar, omurgasızlar arasında en zeki canlılar olarak kabul ediliyor. Karmaşık problemleri çözebiliyorlar. Alet kullanabiliyorlar ve hatta insanları tanıyabiliyorlar. Bu olağanüstü yetenekleri ahtapotları hem büyüleyici hem de gizemli kılıyor. Onların dünyasını anlamak, okyanusun derinliklerindeki yaşamı anlamak demek. Ahtapotların gizemi sadece zekalarıyla sınırlı değil. Aynı zamanda eşsiz bir biyolojik yapıya sahipler. Renk ve şekil değiştirebilme yetenekleri onları okyanusun kamuflaj ustaları yapıyor. Mürekkep püskürterek düşmanlarından kaçabiliyorlar. Bu olağanüstü özellikler ahtapotları denizlerin en büyüleyici canlılarından biri yapıyor. 8 kollu. Harikalar ahtapotların fiziksel özellikleri. Ahtapotlar denizlerin en sıra dışı canlılarından biridir. Vücutları 8 uzun ve esnek koldan oluşur. Bu kollar vantuzlarla kaplıdır ve ahtapotlara inanılmaz bir kavrama yeteneği sağlar. Ahtapotlar kollarını kullanarak avlarını yakalar ve nesneleri manipüle ederler. Ahtapotlar renk değiştirme yetenekleriyle dikkat çekerler. Derilerindeki özel hücreler sayesinde anında renk ve desen değiştirebilirler. Bu kamuflaj avcılardan korunmalarını sağlar. Ahtapotlar çevrelerine mükemmel uyum sağlarlar. Vücut yapıları oldukça ilginçtir. Kalp ve beyin gibi organları başlarının içindedir. 3 kalpleri vardır, biri vücuda, diğer ikisi solungaçlara kan pompalar. Ahtapotların gaga benzeri ağızları vardır. Bu güçlü çene, sert kabuklu avlarını kırmalarını sağlar. Okyanusun zekası, ahtapotların problem çözme yeteneği. Ahtapotlar, omurgasız hayvanlar arasında en zeki türlerdendir. Karmaşık problemleri çözme yetenekleri bilim insanlarını hayrete düşürür. Örneğin, yiyeceğe ulaşmak için kavanoz kapağını açabilirler. Alet kullanma yetenekleri de dikkat çekicidir. Hindistan cevizi kabuklarıyla barınak yaparlar. Ahtapotlar hafızalarıyla da ünlüdür. Görünmezlik ustası, ahtapotların savunma mekanizmaları. Ahtapotlar, okyanusun tehlikeli sularında hayatta kalmak için çeşitli savunma mekanizmaları geliştirmişlerdir. Bu mekanizmalar, onların hem avcılardan korunmasını hem de avlarını yakalamasını sağlar. Ahtapotların en bilinen savunma mekanizması, renk değiştirme yetenekleridir. Ahtapotlar, derilerindeki pigment hücrelerini kontrol ederek anında renk ve desen değiştirebilirler. Bu sayede bulundukları ortama mükemmel bir şekilde uyum sağlayarak görünmez olabilirler. Örneğin, bir ahtapot, kumlu deniz tabanında kum rengine bürünerek avcılarından saklanabilir veya avına fark ettirmeden yaklaşabilir. Ahtapotların bir diğer etkili savunma mekanizması ise mürekkep püskürtmektir. Tehlike anında ahtapotlar mürekkep keselerinden koyu renkli bir mürekkep püskürtürler. Bu mürekkep bulutu avcıyı şaşırtır ve ahtapotun kaçması için zaman kazandırır. Mürekkep ayrıca avcının koku alma duyusunu da etkileyerek ahtapotun izini kaybetmesini sağlar. Ahtapot ailesi, türlerin çeşitliliği. Ahtapotlar, dünya genelinde okyanuslarda yaşayan yaklaşık 300 farklı türe sahiptir. Bu türler, boyut, renk ve davranış açısından büyük farklılıklar gösterir. Bazı ahtapotlar birkaç santimetre, bazıları ise 3 metreye kadar büyüyebilir. Pasifik devi ahtapotu, dünyanın en büyük ahtapot türüdür. Bu dev canlılar, Kuzey Pasifik Okyanusu'nda yaşar. Mavi halkalı ahtapot, dünyanın en zehirli canlılarından biridir. Ahtapot türleri, renk ve desen açısından çeşitlilik gösterir.
Bazı türler parlak renkleriyle dikkat çeker. Taklitçi ahtapot, diğer deniz canlılarını taklit eder. Okyanusun derinliklerinde bir yaşam, ahtapotların yaşam alanları. Ahtapotlar, tropikal sulardan soğuk okyanuslara kadar dünya genelinde çeşitli yaşam alanlarında bulunurlar. Çoğunlukla deniz tabanında yaşamayı tercih ederler ve kayalık sahiller, mercan resifleri ve deniz çayırları gibi alanlarda barınak ararlar. Ahtapotlar, kendilerini korumak ve avlanmak için ideal ortamlar sunan bu habitatlarda gelişirler. Bazı ahtapot türleri, derin okyanus sularında yaşamaya adapte olmuştur. Bu türler, yüksek basınca ve düşük sıcaklığa dayanıklıdır. Örneğin, Dumbo ahtapotu, adını fil kulaklarını andıran yüzgeçlerinden alır ve 4000 metreye kadar derinliklerde yaşayabilir. Ahtapotların yaşam alanları, beslenme alışkanlıklarını ve davranışlarını da etkiler. Sığ sularda yaşayan ahtapotlar, genellikle yengeçler, ıstakozlar ve balıklarla beslenirken, derin deniz ahtapotları, daha çok karidesler, salyangozlar ve diğer küçük omurgasızlarla beslenirler. Ahtapotlar ve insanlar karmaşık bir ilişki. Ahtapotlar, binlerce yıldır insan kültüründe yer edinmiş gizemli ve büyüleyici yaratıklardır. Bazı kültürlerde ahtapotlar mitolojik yaratıklar olarak tasvir edilirken, bazı kültürlerde ise zeka ve kurnazlığın sembolü olarak kabul edilirler. Ahtapotlar, edebiyatta, sanatta ve sinemada da sıklıkla konu edinmişlerdir. Günümüzde, ahtapotlar hem bilimsel araştırmaların konusu, hem de deniz ürünleri endüstrisinin önemli bir parçasıdır. Ahtapotların zekası, problem çözme yetenekleri ve karmaşık sinir sistemleri, bilim insanları için büyük ilgi uyandırmaktadır. Ahtapotlar üzerinde yapılan araştırmalar, insan beyninin işleyişi hakkında da önemli bilgiler sağlayabilir. Ancak ahtapotların insanlarla olan ilişkisi karmaşıktır. Ahtapotlar, bazı bölgelerde aşırı avlanma tehdidi altındadır ve yaşam alanlarının yok olması da popülasyonlarını tehdit etmektedir. Bu nedenle ahtapotların korunması ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi büyük önem taşımaktadır. Ahtapotların korunması, okyanusun geleceği için. Ahtapotlar, okyanus ekosistemlerinde önemli bir rol oynarlar. Hem avcı hem de av olarak besin zincirinin dengesini korumaya yardımcı olurlar. Ayrıca deniz tabanındaki organik maddeleri tüketerek su kalitesini de iyileştirirler. Ancak ahtapot popülasyonları aşırı avlanma, habitat kaybı ve iklim değişikliği gibi tehditlerle karşı karşıyadır. Aşırı avlanma, özellikle bazı bölgelerde ahtapot popülasyonlarında ciddi düşüşlere neden olmuştur. Habitat kaybı, kıyı gelişimi, kirlilik ve deniz tabanındaki tahribat nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Ahtapotların korunması için sürdürülebilir avlanma uygulamaları benimsenmeli. Deniz koruma alanları oluşturulmalı ve iklim değişikliğiyle mücadele edilmelidir. Ayrıca ahtapotlar hakkında farkındalık yaratmak ve toplumun bu konuda bilinçlenmesini sağlamak da büyük önem taşımaktadır. Denizlerin bilgeliği ahtapotlardan öğreneceklerimiz. Ahtapotlar, bize okyanusun gizemleri ve yaşamın çeşitliliği hakkında çok şey öğretebilecek büyüleyici yaratıklardır. Zekaları, problem çözme yetenekleri ve uyum sağlama becerileri, insanlık için ilham kaynağı olabilir. Ahtapotlardan öğrenebileceğimiz en önemli derslerden biri, farklılıklara saygı duymanın önemidir. Ahtapotlar, bizden çok farklı bir evrimsel geçmişe ve yaşam tarzına sahip olsalar da, gezegenimizde bizimle birlikte yaşama hakkına sahiptirler. Ahtapotların korunması, sadece okyanusun sağlığı için değil, aynı zamanda kendi türümüzün geleceği için de hayati öneme sahiptir. Ahtapotlar, bize aynı zamanda doğanın kırılganlığını ve onu koruma sorumluluğumuzu da hatırlatır. Okyanuslar,
gezegenimizin en büyük ve en az keşfedilmiş ekosistemleridir. Ahtapotlar ve diğer deniz canlılarının geleceği, insanlığın okyanuslara karşı göstereceği özene bağlıdır.